25 Aralık günü GZT ofisinde İsrail'in Suriye işgaline dair kapsamlı bir içerik hazırlarken, televizyon ekranlarında Azerbaycan yolcu uçağının düştüğüne dair son dakika haberleri geçiyordu. Çalışma arkadaşlarımla hızla olayın detaylarını incelemeye koyulduk. İlk önce kuş çarpması, daha sonra uçak içerisinde bir patlama gerçekleştiği iddiası derken, Rus füzeleriyle düşürülmüş olabileceği bilgileri her yeri sarmıştı. Ben de olayın arka planında neler yaşandığını daha fazla merak etmeye başladım. Bir yandan haberleri takip ederken, bir yandan da haritalardan uçağın olası rotasını tespit etmeye çalışıyordum. Bu esnada olayı daha derinlemesine aydınlatmak için Osin Türk'le kapsamlı bir rapor hazırlamaya karar verdik. Rus füzesinin nereden ateşlenmiş olabileceği ve o anlarda tam olarak ne yaşandığı bu raporda ortaya çıkmıştı. Ancak daha da irdelemek için hava savunma sisteminin tam konumunu ortak çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkardık. Füzenin uçağın seyrettiği rotanın hemen solunda yer alan askeri üstten ateşlenmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. Öte yandan sanal stüdyomuzdaki ekibimiz 3 boyutlu modelleme ile düşme anının ve uçağın parçalanmasına ait görüntüleri hazırladı. 48 saat süren detaylı çalışmamıza destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Azerbaycan Hava Yolları'nın Embraer 190 tipi uçağı, Bakü-Grozny seferini yapmak üzere 25 Aralık Türkiye saatiyle 06.55'te Haydar Aliyev Havalimanı'ndan kalktı. Daha önceki geçmiş uçuşlara benzer şekilde aynı güzergahı izledi. Yakın zamanda gerçekleşen aynı rotadaki uçuşlara bir göz attığımızda bunu anlayabiliyoruz. Uçağın düştüğü gün ve 18 Aralık tarihleri karşılaştırıldığında her iki uçağın da aynı güzergahı seyrettiği oldukça bariz. Hazar Denizi üzerinden geçip Çeçenistan sınırları içerisine girmesiyle GPS'ten kayboluyorlar. Dönüş manevrası sırasındaysa yeniden radarda beliriyorlar. Bu da bize bölgede yoğun sinyal bozucuların mevcut olduğunu gösteriyor. Bilhassa Çeçenistan topraklarında GPS bozucularının bulunması dikkat çekici. Yolcu uçağının seyahatine geri dönelim. 07.25 karaya çıktığı vakitlerdi. Uçağın otomatik bağımlı gözetim yayınında kesintiler meydana geldi. Bu yayın uçakların uydu üzerinde konum, hız ve irtifa gibi bilgilerini hava trafik kontrol merkezlerine aktarmasına yarıyor. Saat 07.37'de uçaktan yeniden sinyaller alınmaya başladı. 12 dakikalık bir kesinti yaşanıldığı açık. 08.25'te pilotlar transponder paneli üzerinden kontrol merkezine 7700 kodu sinyalleri gönderdi. Bu kod acil durum ilanı anlamına geliyordu. Tam da o dakikalarda bölgede olayla ilişkisi olduğu düşünülen insansız hava aracı saldırılarına ilişkin bilgiler geçiliyordu. Bunun arkasında yatan bazı sebepler var. Hatırlayacağınız üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası özel Çeçen askeri kuvvetleri Rus saflarında Ukrayna ordusuna karşı savaşta yer aldı. Buna karşılık olarak Kiev ise boş durmadı. Uzun menzilli İHA'larını Çeçenistan'daki hedeflere doğru fırlatıyordu. Bölgede İHA'lardan korunmak ve yön kabiliyetlerini en asgari düzeye indirmek için sinyal bozucu cihazlar devreye sokulmuştu. Bu cihazlar yalnızca Ukrayna İHA'larını etkilemekle kalmıyor, GPS ile yön tayini yapabilen araçları da etkiliyordu. Uçağın düştüğü günün sabah saatlerinde hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeler Ukrayna İHA'larını kovalıyordu. O gün Vladikavkaz şehrinde bir alışveriş merkezinde patlamalar duyulmuştu. Binanın üzerinden dumanlar yükseliyordu. Aynı şehirde ve İnguşetya'da bazı İHA'lar düşürülmüştü. Tüm bunların ortasında Grozny'ye inmeye çalışan uçak, Rus üretimi hava savunma sistemlerinin ateşlediği füzeden isabet aldı. Görsel incelemelerinde uçağın isabet alan kısımlarının sol ve kuyruk tarafı olduğunu görebiliyoruz. Yani bazı yerler delik deşik olmuş. Bölge üzerinde bir askeri alan taraması yapalım. Uçağın inişe doğru geçtiğinde sol tarafında bir askeri bölge kalıyor. Grozny yakınlarında isabet aldığı bilgisini birleştirdiğimizde saldırının bu askeri bölgeden yapılmış olabileceği kuvvetle muhtemel. Uçaktaki hasar da Pantsir hava savunma sisteminin oluşturduğu tahribatla uyuşuyor. Söz konusu sistemin nasıl işlediğine kısaca bir göz atalım. Karadan havaya kısa ve orta menzildeki hava hedeflerine karşı etkili. Monte edildiği 8x8 KAMAZ kamyonları sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip. Füze fırlatıcısı, radar aracı ve komuta merkezi gibi birimlerin bulunduğu sistem 3 mürettebatla görevini icra edebiliyor. 12 adet füze kapasitesine sahip. Radarıyla 36-40 kilometre mesafedeki hedefleri tespit edip 24-28 kilometre uzaklıktan gözetleyebiliyor. İHA'ları, seyir ve havadan karaya füzeleri, helikopterleri ve düşük irtifada uçan uçakları düşman hedef olarak vurabiliyor. 57E-6E ve 57E-6YE gibi füzeleri ateşleyebiliyor. Bu füzeler
18 kilometreye kadar irtifadaki hedefleri vurabiliyor. Ateşlendiklerinde hedefi vurmak üzereyken infilak ederek etrafına şarapnel saçıyor. Yolcu uçağının sol ve kuyruk kısımlarında tespit edilen deliklerin şarapnellerden kaynaklanmış olması güçlü bir ihtimal. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de uçağın gövdesinde çok sayıda delik bulunduğunu, yolcuların ve mürettebatın henüz havadayken güverteye giren yabancı parçacıklar nedeniyle yaralandığına işaret etmişti. Yani uçuş görevlileri ve yolcuların ifadeleri dışarıdan fiziksel ve teknik müdahaleyi doğruluyordu. Öte yandan bölgede Pantsir konuşlu mu değil mi diye merak içerisine girdik. Bölgede detaylı bir inceleme yaptığımızda bir Pantsir'in konuşlu olduğunu görebiliyoruz. Sistemlerin hemen yukarısındaysa Pantsir'lerin kurulumu için kazılmış mevziler var. Grozny havaalanına iniş yapabilmek için söz konusu askeri üssün sağından uçuş yapmak gerekiyor. Uçak da bu rotayı takip etmiş. Mevzu bahis rotada yine sinyal bozucuların devrede olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu sebeple uçağın üssün çevresinden geçerken vurulduğu bilgisi daha da pekişiyor. Uçağın hareketlerini incelediğimizde ilk patlama anından sonra elde edilen görüntülerde sabit bir şekilde ilerlemeye devam ettiği görülüyor. Pilotlar iniş için izin talebinde bulunuyor. Ancak şu anda gördüğünüz Grozny'deki hava trafik kontrol kulesi izni kabul etmiyor. Uçak Aktav'a yönlendiriliyor. Saat 09:07'de sinyaller yeniden gelmeye başlıyor. Uçak Hazar Denizi üzerindeydi. Fakat olağan rotasını terk ederek yönünü Kazakistan'a çevirmişti. Tekrar karaya çıktıktan sonra etrafında bir iki tur attı. Birkaç kez dalışa geçti. Pilotların müdahalesiyle yeniden irtifa kazanarak yükselmeyi başardı. Çarpma anına yaklaşıldığında uçağın hızla irtifa kaybettiği ve pilotların kontrol sağlamakta büyük zorluk çektiği anlaşılıyor. 21 dakika sonra kaza gerçekleşti. 09:28'de uçak düşmüştü. Sağ kanadının üzerine yan yatarak zemine sert şekilde çarptı. Metrelerce sürüklenerek alev alırken parçalara ayrıldı. İrtifa dümeninin yer aldığı sağ dengeleyicide farklı boyutlarda çok sayıda delik mevcut. Kazada 38 kişi hayatını kaybederken 29 kişi kurtuldu. Kazanın nedenlerinin kapsamlı biçimde araştırılması konusunda uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturuldu. Ekip çalışmaları yürütüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Aralık'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi. Kremlin'den yapılan açıklamada Grozny, Mozdok ve Vladikavkaz'ın Ukrayna İHA'larının saldırısı altında olduğu ve Rus hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürttüğü bilgileri yer alıyor. Özür ve açıklama uçağın Rus tarafı sebebiyle düşürüldüğüne işaret ediyor. Aliyev, uçağın Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektrik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanına göre uçak kazara düşürülmüştü. Kasıtlı terör eylemi söz konusu değildi. Ancak ilk 3 gün Rusya'dan gerçek dışı varsayımlar duyulması Aliyev'i rahatsız etti. O da konunun örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Bunlar Rusların kuş çarpması üzerinde fazlaca durması ve uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmasıydı. Azerbaycan Rusya'dan bazı taleplerde bulundu. Bunlar özür dilenmesi, suçun itiraf edilmesi, suçluların cezalandırılması, Azerbaycan devletine ve yaralananlara tazminat ödenmesiydi. Rusya ilk talebi yerine getirdi. Ancak henüz net bir itiraf gelmedi. Tazminat da ödenmiş değil. Eğer Moskova şartları karşılamazsa Azerbaycan uluslararası mahkemelerde bir dava açabilir. 25 Aralık günü GZT ofisinde İsrail'in Suriye işgaline dair kapsamlı bir içerik hazırlarken televizyon ekranlarında Azerbaycan yolcu uçağının düştüğüne dair son dakika haberleri geçiyordu. Çalışma arkadaşlarımla hızla olayın detaylarını incelemeye koyulduk. İlk önce kuş çarpması, daha sonra uçak içerisinde bir patlama